Bazı kitaplar vardır. Asıl hikaye kitabı kapattıktan sonra başlar. Çünkü okuduğunuz şey yalnızca bir hikaye değildir. Bir dönemdir, bir medeniyettir, bir insanın dünyaya bakışıdır. Size bambaşka dünyaların kapılarını açar ve bazen yüzlerce yıl önce yaşamış bir insanın düşünceleri bugün sizin hayatınızda hiç beklemediğiniz bir yerde birleşir. Emin Maluf'un Semerkant romanını okurken bende oluşan duygu biraz böyleydi. İlk başta karşıma Ömer Hayyam çıkıyor. Sonra Nizamül Mülk geliyor. Hasan Sabbah geliyor. Selçuklular geliyor. Semerkant'ın sokaklarında dolaşıyoruz. Alamut'un kalesine çıkıyoruz. Hayyam'ın şiirlerine, astronomiye, matematiğe, aşka ve siyasete bakıyoruz. Sonra bir anda zaman değişiyor. Yüzyıllar geçiyor. İran değişiyor. Dünya değişiyor. Ama bir şey değişmiyor. Rubaiyat. Ve romanın sonunda bu hikayenin yolu Titanik'e kadar uzanıyor. Bence Semerkant'ı ilginç yapan temel fikir tam da burada. Bu roman aslında yalnızca Ömer Hayyam'ın hayatını anlatmıyor. Bir kitabın, bir fikrin ve bir insanın yüzyıllar boyunca nasıl yaşayabildiğini anlatıyor. Ve belki de daha önemlisi şu soruyu sorduruyor. Bir insan öldükten sonra gerçekten ne kadar yaşayabilir? Bedeniyle mi, ismiyle mi, fikirleriyle mi yoksa yazdığı birkaç satırla mı? Bugün Emin Maluf'un Semerkant romanına biraz daha yakından bakalım. Bu videoda kitabın konusunu anlatacağım ama sadece konusunu anlatmak istemiyorum. Çünkü bu kitapta olay örgüsünden daha ilginç şeyler var. Ömer Hayyam'ın nasıl bir karakter olarak karşımıza çıktığına, Nizamül Mülk ile arasındaki ilişkiye, Hasan Sabbah'ın romandaki yerine Cihan ile yaşadığı aşka, rubaiyatın neden bu kadar önemli olduğuna, romanın ikinci yarısında neden bir anda yüzyıllar boyunca ileriye gittiğimize ve en önemlisi de Emin Maluf'un tarih ile kurgu arasında nasıl bir denge kurduğuna bakmak istiyorum. Ve tabii ki kitabın finalinden de bahsedeceğim. Çünkü bence Semerkant'ın finali bütün romanı geriye dönüp yeniden düşünmenize neden oluyor. Önce kısaca yazardan bahsedeceğim. Emin Maluf, Lübnan doğumlu Fransız bir yazar. Romanlarında özellikle tarih, kültürler, kimlik, doğu-batı ilişkileri ve farklı medeniyetlerin birbirleriyle karşılaştırması gibi konular önemli bir yer tutuyor. Semerkant da onun bu yaklaşımını çok net görebildiğimiz romanlardan biri. Kitap ilk olarak 1988 yılında yayımlanıyor ve romanın merkezine Ömer Hayyam'ı ve onun rubaiyetini yerleştiriyor. Türkçe'de ise Ali Berktay çevresiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanıyor. Güncel Yapı Kredi Yayınları baskısı 320 sayfa. Ama burada önemli bir ayrım var. Semerkant'ı okurken karşımıza bir tarih kitabı yok. Bu bir roman. Dolayısıyla Emin Maluf'un gerçek tarihsel kişilerden ve olaylardan yararlanması anlattığı her şeyin tarihsel olarak birebir doğru olduğu anlamına gelmiyor. Zaten kitabın gücü de biraz buradan geliyor. Gerçek kişileri alıyor, onları gerçek bir tarihsel atmosferin içine yerleştiriyor. Sonra onların çevresinde bir kurgu dünyası oluşturuyor. Yani Ömer Hayyam gerçek, Nizamül Mülk gerçek, Hasan Sabbah gerçek, Selçuklu dünyası gerçek. Ama bu insanların romanda birbirleriyle yaşadığı bütün ilişkileri tarihsel belge gibi okumamak gerekiyor. Çünkü Emin Maluf burada tarih anlatmaktan çok tarihten hareket ederek bir hikaye kuruyor. Ve bence bunu bilerek okumak kitabı çok daha keyifli hale getiriyor. Kitabın adının Semerkant olması da aslında tesadüf değil. Çünkü Semerkant burada yalnızca bir şehir değil, bir sembol. Bilginin, kültürün, şiirin, ticaretin ve farklı insanların bir araya geldiği bir dünya. Bugün Semerkant dediğimizde çoğumuzun aklına tarihi yapılar, medreseler, Orta Asya ve İpek yolu geliyor. Ama Emin Maluf'un romanında Semerkant'ın daha farklı bir tarafını görüyoruz. Burada şehir sadece arka plan değil, hikayenin kendisinin bir parçası. İnsanların fikirleri kadar şehirler de hikayeyi şekillendiriyor. Çünkü Ömer Hayyam'ın dünyasını anlamak için yalnızca Ömer Hayyam'a bakmak yetmiyor. Onun yaşadığı dünyaya da bakmak gerekiyor. Bir tarafta bilim var, astronomi var, matematik var, şiir var, felsefe var. Diğer tarafta ise iktidar var, savaş var, dini otoriteler var, siyasi hesaplaşmalar var. Ve bu iki dünya sürekli birbirine çarpıyor. Ve bence Semerkant'ın en güzel taraflarından biri de bu. Emin Maluf bize tarihi kuru bir bilgi olarak vermek yerine insanların hayatlarının içine yerleştiriyor. Romanın merkezindeki isim tabii ki Ömer Hayyam. Ama burada önemli bir şey var. Bugün Ömer Hayyam denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak şiirleri geliyor, rubailer geliyor. Şarap, hayat, ölüm, zaman ve insan üzerine söylenmiş dizeler geliyor. Fakat Semerkant'taki Ömer Hayyam yalnızca bir şair değil. Aynı zamanda matematikçi, astronom, filozof, kendi dönemindeki dünyayı anlamaya çalışan son derece meraklı bir insan. Emin Maluf'un Hayyam'ın sevdiğim noktalarından biri de bu. Onu sadece büyük bir şair olarak göstermiyor. Onun düşünme biçimini de göstermeye çalışıyor. Ömer Hayyam'ın dünyaya bakışında sürekli bir sorgulama var. İnsan neden yaşıyor? Ölüm ne anlama geliyor?
yaratıcı ile insan arasındaki ilişki nasıl kurulmalı? Bilgi nedir? İnanç nedir? İnsan neyi gerçekten biliyor? Ve belki de en önemlisi bize söylenen her şeyi sorgulamadan kabul etmek zorunda mıyız? Ömer Hayyam'ın bu tavrı onu dönemin bazı otoriteleriyle doğal olarak karşı karşıya getiriyor. Çünkü sorgulayan insan her dönemde biraz rahatsız edici olabilir. Özellikle de herkesin aynı şeyi düşünmesinin beklendiği bir dünyada. Ömer Hayyam ise bunun tam tersinde duruyor. O cevaplardan çok sorularla ilgileniyor. Belki de bu yüzden bugün hala konuşuluyor. Çünkü bazı insanlar yaşadıkları dönemin cevaplarını tekrar ederler. Bazı insanlar ise kendi sorularını sorarlar. Ömer Hayyam ikinci gruba daha yakın. Nizami Mülk ise Hayyam'ın tam karşısında duran başka bir dünyayı temsil ediyor. Devlet, düzen, iktidar ve siyaseti temsil ediyor. Nizami Mülk yalnızca güçlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda düzenin ne kadar önemli olduğuna inanan biri. Ve burada Emin Maluf'un yaptığı şey bence oldukça güzel. Çünkü Ömer Hayyam'ı tamamen iyi, Nizami Mülk'ü tamamen kötü biri olarak göstermiyor. İkisi farklı şeylere inanıyor. Ömer Hayyam özgürlüğe daha yakın. Nizami Mülk ise düzene. Ömer Hayyam bireyin düşüncesini önemsiyor. Nizami Mülk devletin devamlılığını önemsiyor. Ve aslında bu iki yaklaşım arasında bugün bile devam eden bir tartışma var. Bir toplum için hangisi daha önemli? Özgürlük mü? Düzen mi? Birey mi? Devlet mi? Bu soruların kesin bir cevabı yok. Emin Maluf da bize tek bir cevap vermiyor zaten. Sonra Hasan Sabbah geliyor ve hikayenin havası bir anda değişiyor. Hasan Sabbah romandaki en dikkat çekici karakterlerden biri. Çünkü Ömer Hayyam ile arasında çok büyük bir karşıtlık var. Ömer Hayyam soru soruyor. Hasan Sabbah cevapların peşinden gidiyor. Ömer Hayyam şüphe ediyor. Hasan Sabbah inanıyor. Ömer Hayyam özgürlüğü arıyor. Hasan Sabbah ise güç ve örgütlenme üzerinden hareket ediyor. Ve bu üçlüye baktığımızda aslında romanın temel çatışmalarından birini görüyoruz. Ömer Hayyam, Nizamül Mülk ve Hasan Sabbah. Üçü de zeki, üçü de güçlü karakter. Ama zekalarını bambaşka yönlerde kullanıyorlar. Hasan Sabbah'ın hikayesinin Alamut'a uzanması da romanın en atmosferik bölümlerinden biri. Alamut yalnızca bir kale değil, romanın karanlık tarafının sembolü haline geliyor. Dağların üzerinde yükselen, ulaşılması zor bir yer. Ve Hasan Sabbah burada kendi düşüncesinin ve gücünün merkezini oluşturuyor. Emre Maluf burada Hasan Sabbah'ı yalnızca bir tarihsel figür olarak kullanmıyor. Onu Ömer Hayyam'ın karşısına koyduğu bir düşünce biçimine dönüştürüyor. Bir tarafta özgür düşünce var, diğer tarafta mutlak bağlılık var. Bir tarafta soru sorma var, diğer tarafta kesinlik var. Ve bence romanın en güzel tartışmalarından biri burada ortaya çıkıyor. Çünkü insanları tehlikeli yapan şey her zaman bilgisizlik değil. Bazen fazla emin olmak da tehlikeli. Bir insan kendi doğruluğundan o kadar emin hale gelir ki artık karşındaki insanı dinlemeyi bırakır. Ve Hasan Sabbah'ın temsil ettiği dünya biraz da bunu düşündürüyor. Ve bütün bu hikayenin ortasında bir kitap var. Daha doğrusu bir el yazması, Rubaiyat. Bence Semerkant'ın asıl kahramanı belki de bu el yazması. Çünkü Hayyam ölüyor. Nizami Mülk ölüyor, Hasan Sabbah ölüyor, şehirler değişiyor, devletler yıkılıyor, insanlar unutuluyor. Ama Rubaiyat'ın hikayesi devam ediyor. İşte romanı sıradan bir tarih romanına ayıran şeylerden biri de bu. Emin Malov bir insanın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Bir eserin hayatını anlatıyor. Bir kitabın hayatı olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü bazı kitaplar sadece yazıldıkları dönemde yaşamıyor. Yüzyıllar boyunca başka insanların zihninde tekrar tekrar doğuyor. Rubaiyat da tam olarak böyle bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Ve bütün bu büyük tarihsel olayların aslında bir aşk hikayesi var. Cihan, Ömer Hayyam'ın hayatındaki en önemli insanlardan biri. Bu ilişkinin romandaki işlevi yalnızca romantik bir hikaye oluşturmak değil bence. Cihan, Ömer Hayyam'ın insan tarafını ortaya çıkarıyor. Çünkü Ömer Hayyam'ı sadece kitapların başında oturan bir bilgin olarak görmüyoruz. Aşık oluyor, korkuyor, özlüyor, kaybediyor, kıskanıyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Ve bütün bunlar onun şiirlerine de başka bir anlam kazandırıyor. Ben özellikle burada kitabın tarihsel anlatımla kişisel hikayeyi bir araya getirmesini seviyorum. Çünkü tarih kitaplarında genellikle büyük olayları okuyoruz. Savaşlar, krallar, devletler ve anlaşmalar var.
Ama insanların o büyük olayların içinde nasıl yaşadığını çoğu zaman göremiyoruz. Bir insan savaşı nasıl hissediyor? Bir şehir el değiştirdiğinde o insan evinde ne düşünüyor? Sevdiği insanı kaybettiğinde ne yapıyor? Bir siyasi kararın bir insanın hayatını nasıl değiştirdiğini ancak roman bize hissettirebiliyor. Şimdi burada benim kitapla ilgili en önemli düşüncelerimden birine gelmek istiyorum. Bence Semerkant'ın ilk yarısı ikinci yarısından daha güçlü. Bunun temel nedeni de karakterler. Ömer Hayyam, Nizami Ülk, Hasan Sabbah, Cihan bu karakterlerin olduğu bölümlerde romanın çok güçlü bir atmosferi var. Bir yandan tarih okuyorsunuz, bir yandan macera okuyorsunuz. Bir yandan felsefi düşüncelerle karşılaşıyorsunuz. Bir yandan Ömer Hayyam'ın aşkını okuyorsunuz. Ve bütün bunlar aynı hikayenin içinde birbirine bağlanıyor. Özellikle Ömer Hayyam ile Hasan Sabbah arasındaki karşıtlık kitabın ilk yarısını çok canlı tutuyor. Çünkü burada sadece iki insanın çatışmasını görmüyoruz. İki farklı düşünme biçiminin çatışmasını görüyoruz. Ömer Hayyam'ın dünyasında soru sormak var. Hasan Sabbah'ın dünyasında ise insanları belirli bir hedef etrafında toplamak var. Nizami Mülk ise ikisinin arasında devlet aklını temsil ediyor. Böyle bakınca bu üç karakter bir anda romanın düşünsel omurgasına dönüşüyor. Bu arada kitabı okurken dikkat etmek gereken bir nokta daha var. Semerkant tarihsel kurgu. Dolayısıyla romandaki her olayı gerçek kabul etmek doğru değil. Özellikle Ömer Hayyam, Hasan Sabbah ve Nizami Mülk gibi gerçek kişilerin çevresinde oluşturulan ilişkilerde Emin Maluf'un kurgu özgürlüğünü kullandığını unutmamak gerekiyor. Bence bu ayrım önemli. Çünkü tarihsel romanları okurken bazen kurgu ile gerçek arasındaki sınırı unutabiliyoruz. Bir roman size tarih sevdirebilir ama tarih kitabının yerini tutmaz. Ben Semerkant'ı bu yüzden tarih öğrenmek için değil, tarihin içinde bir insanı görmek için daha değerli buluyorum. Çünkü Emin Maluf bize şu tarihte şu oldu demekten çok böyle bir dünyada böyle bir insan nasıl yaşayabildi sorusunu sorduruyor. Ömer Hayyam'ın bilim insanı tarafı da bence kitap boyunca daha fazla üzerinde durulmayı hak ediyor. Ömer Hayyam'ı çoğu zaman yalnızca rubaileriyle tanıyoruz. Oysa onun matematik ve astronomiyle de ciddi şekilde ilgilenen bir düşünür olduğunu görüyoruz. Emin Maluf'un romanında Ömer Hayyam'ın yıldızlara bakması bana hep şu duyguyu verdi. İnsan küçüklüğünü bilmek için bazen gökyüzüne bakmalı. Çünkü yıldızlara baktığınızda insanın bütün kavgaları biraz anlamsızlaşabiliyor. Krallar, sultanlar, vezirler, savaşlar hepsi geçici. Ama insanın evreni ve kendi evrenini yani kalbini anlama çabası devam ediyor. Ömer Hayyam'ın astronomiye olan ilgisi de bu açıdan bana çok yakışıyor. Semerkant'ta tekrar tekrar karşımıza çıkan bir başka konu ise bilgi ile iktidar arasındaki ilişki. Bilgi kimde? Bilgiyi kim kontrol ediyor? Devlet bilime ne kadar alan açıyor? Dini otorite düşünceyi ne kadar belirleyebiliyor? Bir insanın düşündüklerini özgürce söylemesi ne zaman tehlikeli hale gelir? Bunlar romanın doğrudan veya dolaylı biçimde sorduğu sorular. Ve ilginç olan şu, bu sorular sadece 11. yüzyıla ait değil, bugün de geçerli. Belki de iyi tarih romanların en güzel tarafı bu. Geçmişi anlatırken aslında bugünü düşündürebiliyorlar. Çünkü insanın temel meseleleri çok fazla değişmiyor. Güç hala güç, korku hala korku, aşk hala aşk, ölüm ise hala ölüm ve insan hala anlam arıyor. Rubaiyatın romanın merkezine yerleştirilmesi de bence çok anlamlı. Çünkü 4 dizelik kısa şiirler üzerinden çok büyük meseleler konuşuluyor. Zaman, ölüm, aşk, kader, insan ve hayatın geçiciliği. Ömer Hayyam'ın şiirlerinin bu kadar yüzyıl boyunca yaşamış olması da romanın ana fikriyle örtüşüyor. İnsan ölüyor ama kelimeler kalabiliyor. Bence Ömer Hayyam'ın düşüncesinde en etkileyici taraflardan biri de hayatın geçiciliği karşısındaki tavrı. Her şey bitecek. O halde ne yapacağız? Hayatı erteleyerek mi yaşayacağız? Yoksa elimizde olan zamanı gerçekten yaşayacak mıyız? Bu noktada Ömer Hayyam'ın düşüncesi bugün bile insana dokunuyor. Çünkü hepimiz geleceği bir şekilde erteliyoruz. Bir gün okuyacağım, bir gün gezeceğim, bir gün sevdiğim insanlarla daha fazla vakit geçireceğim, bir gün kendime zaman ayıracağım diyoruz. Ama o bir gün bazen hiç gelmiyor. Ömer Hayyam'ın şiirlerini bugün hala ilginç yapan şeylerden biri de bu. Nizami Mülk'e tekrar dönersek onun karakterinde beni düşündüren şey kötü bir insan olmaktan çok
düzeni korumaya çalışan bir insan olması ve bazen düzeni korumaya çalışmak insanı çok sert kararlar almaya götürebiliyor. Devletin devamlılığı için bireyin ne kadar özgürlüğünden vazgeçmesi gerekir? Bu soru bugün bile tartışılıyor. Nizamülmülk'ün dünyasında devletin devamlılığı çok önemli. Ömer Hayyam'ın dünyasında ise bireyin düşüncesi önemli. Hasan Sabbah'ın dünyasında ise inanç ve örgütlenme önemli. 3 karakter, 3 farklı cevap. Alamut bölümleri ise romanın macera tarafını güçlendiriyor. Burada artık yalnızca şiir ve felsefe yok. Gizlilik var, siyasi mücadele var, örgütlenme var, tehlike var ve Hasan Sabbah'ın etrafında oluşan efsane var. Alamut'un romanda neredeyse mitolojik bir atmosferi var. Dağların üzerinde, ulaşılması zor, dış dünyadan kopuk, içeride başka kuralların geçerli olduğu bir dünya. Bu atmosfer kitabın ilk yarısını gerçekten sürükleyici hale getiriyor. İlk bölümün ilerleyen sayfalarında olaylar giderek sertleşiyor. Siyasi dengeler değişiyor, insanlar taraf seçmek zorunda kalıyor ve dostluklar sınanıyor. Ve Ömer Hayyam'ın hayatındaki insanlar birer birer kaybolmaya başlıyor. Burada romanın geçicilik duygusu çok güçlü. Bir zamanlar aynı masada oturan insanlar artık birbirlerinin karşısında duruyor. Bir zamanlar aynı hayali paylaşan insanlar birbirinden uzaktalar ve Ömer Hayyam bütün bunların ortasında kalıyor. Cihan ile ilişkisi de bu nedenle yalnızca bir aşk hikayesi değil. Çünkü onların aşkının önünde sadece kişisel problem yok. Siyaset var, güç var, iktidar var, tarih var. Bazen iki insan birbirini gerçekten sevse bile birlikte olamayabiliyor. Çünkü hayat sadece iki insanın kararlarından oluşmuyor. Ve sonra romanın en büyük kırılmalarından biri geliyor. Zaman ilerliyor, yüzyıllar geçiyor. Bir anda 11. yüzyılın dünyasından çıkıp çok daha yakın bir döneme geçiyoruz. İşte burada bazı okurların kitaptan koptuğunu düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda Ömer Hayyam'a alışmışken bir anda Benjamin Omar ile tanışıyoruz. Ve doğal olarak insanın aklına şu geliyor. Biz şimdi nereye geldik? Benim de okurken yaşadığım hislerden biri buydu. Çünkü ilk yarının atmosferi o kadar güçlü ki insan Ömer Hayyam'ın hikayesinin devam etmesini istiyor. Ama Emin Maluf'un burada yaptığı şey aslında romanın ana fikrini tamamlamak. Çünkü artık Ömer Hayyam'ın hayatını değil, Ömer Hayyam'ın bıraktığı şeyin hayatını takip ediyoruz. Benjamin Omar, Rubaiyet'in peşine düşen modern dönem karakterimiz. Ve burada roman yeni bir kimliğe bürünüyor. Artık Selçuklu dünyasında değiliz. Artık Hayyam'ın yaşadığı dönemde değiliz. Ama elimizde hala aynı şey var. Rubaiyet. Benjamin'in bu el yazmasına duyduğu ilgi aslında modern insanın geçmişe duyduğu merakı temsil ediyor. Bir insan neden yüzlerce yıl önce yazılmış bir kitabın peşinden gider? Çünkü bazen geçmişte bulduğumuz bir şey kendi hayatımızı anlamamıza yardımcı olur. Romanın ikinci kısmında İran'ın modernleşme dönemine doğru ilerliyoruz. Ve burada başka bir İran görüyoruz. Siyasi çalkantılar, meşrutiyet hareketleri, yabancı devletlerin etkisi, toplumsal değişim, modernleşme isteği ve eski düzen ile yeni düzen arasındaki mücadele. Bence Emin Maluf'un burada yaptığı en önemli şeylerden biri İran'ı tek bir zamana sıkıştırmamak. Romanın ilk yarısında gördüğümüz İran ile ikinci yarısında gördüğümüz İran arasında yüzlerce yıl var. Ama bazı meseleler hala aynı. Güç, özgürlük, dış müdahale, kimlik, modernleşme ve insanların kendi geleceklerini belirleme isteği. Romanın önemli noktalarından biri de Rubaiyat'ın batıda tanınmaya başlaması. Özellikle Edward Fitzgerald'ın çevirileriyle Hayyam'ın şiirleri Batı dünyasında çok daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşıyor. Hayyam'ın şiirleri doğduğu coğrafyadan çıkıp bambaşka bir kültürde yeni bir hayat buluyor. Bu bana edebiyatın sınırlarının olmadığını düşündürüyor. Bir şiir bir dilde doğuyor, sonra başka bir dile çevriliyor. Başka insanlar okuyor, başka insanlar yorumluyor. Ve yüzyıllar sonra o şiir yazıldığı dönemde hiç tanımadığı insanların hayatına dokunuyor. İşte bir kitabın gerçek anlamda yaşaması biraz da bu. Semerkant'ta yolculuk fikri de çok önemli. Karakterler sürekli bir yerden başka bir yere gidiyor. Ama aslında sadece coğrafyayla hareket etmiyorlar. Düşünceleri de değişiyor. Kimlikleri değişiyor. İnandıkları şeyler değişiyor. Ve bu yüzden romanı bir yolculuk hikayesi olarak da okuyabiliriz. Hayyam'ın yolculuğu, Rubayet'in yolculuğu, Benjamin'in yolculuğu, İran'ın yolculuğu, hatta Doğu ile Batı'nın birbirine doğru yaptığı yolculuk diyebiliriz. Kitabın ilk yarısında Hasan Sabbah'ın bıraktığı iz doğrudan görünmese bile hikayenin ruhunda devam ediyor. Çünkü roman bize bir insanın düşüncelerinin ve eylemlerinin kendi yaşamından daha uzun sürebileceğini gösteriyor. Bir insanın yaptığı şeyler kendisinden sonra yaşamaya devam ediyor. İyi veya kötü. Bazen bir fikir,
yüzyıllarca insanların zihnine dolaşabiliyor. Bu bazen bir kitap, bazen bir şiir, bazen de bir efsane olabiliyor. Romanın sonlarına doğru deniz imgesi de daha önemli hale geliyor. Bu bence çok güzel bir karşıtlık. İlk bölümlerde çöller, dağlar, kervanlar ve karalar var. Sonra hikaye okyanusa açılıyor. Sanki Rubaiyat doğduğu coğrafyadan mümkün olan en uzak noktaya kadar gidiyor. Semerkant'tan Atlantik'e bir anlamda doğudan batıya, bir başka anlamda geçmişten geleceğe. Emin Maluf burada bir el yazmasını bir macera nesnesine dönüştürüyor. Normalde bir kitap düşününce aklımıza ne gelir? Okumak, kitaplık, sayfalar, belki de yazar. Ama burada kitabın kendisi hikayenin karakterlerinden biri gibi. El değiştirmiş, saklanmış, korunmuş, arınmış, kaybolmuş ve sonunda dünyanın en meşhur deniz felaketlerinden birine kadar ulaşmış. Bu yüzden Semerkant'ı sadece Ömer Hayyam'ın hayatı diye tanımlamak bence eksik kalıyor. Bu aynı zamanda bir kitabın macerası. Romanın son dönemlerinde İran'ın modernleşme çabalarını görüyoruz. Burada artık farklı bir dünya var. Gazeteler, siyasi hareketler, yabancı devletlerin etkisi, yeni fikirler, eski düzenin çözülmesi ve toplumun değişme isteği. Bu bölümde Ömer Hayyam'ın bilimsel dünyasıyla modern İran arasında ister istemez bir bağ kuruyorum. Çünkü bilim ve özgür düşünce romanın başından beri var olan iki temel mesele. Ömer Hayyam'ın dünyasında bunlar kişisel merak olarak ortaya çıkıyor. Yüzyıllar sonra ise toplumun geleceğiyle ilgili meseleye dönüşüyor. Semerkant'ı okurken kendime sık sık şu soruyu sordum. Tarih gerçekten değişiyor mu? Çünkü teknoloji değişiyor, kıyafetler değişiyor, şehirler değişiyor, devletler değişiyor ama insanların güçle ilişkisi çok fazla değişmiyor. İnsan yine güçlü olmak istiyor. İnsan yine özgür olmak istiyor. İnsan yine sevdiğini korumak istiyor. İnsan yine ölümden korkuyor. İnsan yine anlam arıyor. Bu yüzden yüzlerce yıl önce geçen bir hikayenin bugün bize hala bir şey söyleyebilmesi şaşırtıcı değil bence. Emin Maluf'un sevdiğim şeylerinden biri de romanı ağırlaştırmadan tarihsel atmosfer kurabilmesi. Kitapta çok fazla tarihsel isim var. Çok fazla siyasi olay var. Ama anlatımın içinde bunlar tamamen kuru bilgiye dönüşmüyor. Sürekli bir hikayenin içinde kalıyoruz. Bu nedenle Semerkant'ın okunabilirliği yüksek. Benim açımdan kitabın en büyük avantajlarından biri de bu. Çünkü tarihi romanlarda bazen yazar tarihi anlatmak isterken romanı unutabiliyor. Burada ise Emin Maluf çoğunlukla hikayeyi ön planda tutuyor. Ama elbette kitabın eksikleri de var. Benim en büyük eleştirim özellikle ikinci yarıyla ilgili. İlk bölümde Ömer Hayyam'ın dünyasına o kadar güçlü bir şekilde bağlanıyoruz ki ikinci bölümde Benjamin'e geçiş biraz sert geliyor. Bir süre neden tekrar Ömer Hayyam'a dönmüyoruz size oluşabiliyor. Çünkü ilk yarıdaki karakter derinliği gerçekten çok güçlü. Ömer Hayyam'ın iç dünyasını, Nizami Mülk'ün siyasi tarafını, Hasan Sabbah'ın karanlık yönünü ve Cihan ile olan ilişkisini takip ettikten sonra Benjamin'in hikayesine geçmek ister istemez bir mesafe oluşturuyor. Ama roman ilerledikçe bunun neden gerekli olduğunu anlıyoruz. Çünkü Emin Maluf'un anlatmak istediği şey sadece Ömer Hayyam'ın hayatı değil, Ömer Hayyam'ın bıraktığı miras. Bu yüzden ikinci yarıyı tamamen gereksiz bulmuyorum. Hatta romanın fikrini tamamlayan bölüm olarak görüyorum. İlk yarıda Ömer Hayyam kimdi sorusunu soruyoruz. İkinci yarıda ise Ömer Hayyam'dan geriye ne kaldı diyoruz. Ve bu iki soru birleştiğinde romanın asıl yapısı ortaya çıkıyor. Bana göre romanın asıl kahramanı Ömer Hayyam değil, Rubaiyat. Çünkü bütün hikayeyi birbirine bağlayan şey o. Ömer Hayyam'ın hayatını bağlıyor, Hasan Sabbah'ı bağlıyor, Nizamül Mülk'ü bağlıyor, Cihan'ı bağlıyor, Benjamin'i bağlıyor, Şirin'i bağlıyor. İran'ın tarihini bağlıyor ve sonunda Titana'ya kadar gidiyor. Bu kadar uzun bir zaman aralığını birbirine bağlayabilmek gerçekten romanın iyi düşünülmüş taraflarından biri. Ve sonunda Titanic. Bu noktada kitabın başındaki dünyanın ne kadar geride kaldığını düşünün. Ömer Hayyam'ın yaşadığı 11. yüzyıl, Semerkant, Selçuklular, Armut Kalesi, Cihan, Nizamülmülk, Hasan Sabbah. Sonra yüzyıllar geçiyor. İran değişiyor, dünya değişiyor, batı değişiyor. Ve Rubaiyat bir şekilde Titanik'e kadar ulaşıyor. 1912 Atlantik'e ve o gemi batıyor. Yapı Kredi Yayınları'nın tanımıyla roman 1072'de başlayan ve 1912'de Atlantik'te biten bir serüveni Rubaiyat'ın yazılışından yüzyıllar sonra yeniden okunmasına kadar uzanan bir hikayeyi anlatıyor. İşte burada romanın finali benim için çok anlamlı hale geliyor. Çünkü Titanic'in içine yüzyıllar önce yaşamış şairin şiirleri giriyor.
Bu inanılmaz bir karşıtlık. Bir tarafta modern dünyanın teknolojik zaferinin sembolü olan dev bir gemi var. Diğer tarafta 1000 yıl öncesinden gelen el yazması var. Ve sonunda ikisi de okyanusun dibine gidiyor. Rubaiyet kayboluyor. Ve bence bu final ilk bakışta üzücü. Çünkü bütün roman boyunca peşinden koştuğumuz şey en sonunda yok oluyor. Ama biraz düşününce farklı bir anlam çıkıyor. Çünkü rubaiyatın fiziksel olarak kaybolması şiirlerin yok olduğu anlamına gelmiyor. El yazılması kayboluyor ama Ömer Hayyam'ın düşünceleri yaşamaya devam ediyor. İnsanlar onun şiirlerini okumaya devam ediyor, konuşmaya devam ediyor. Çevriliyor, yorumlanıyor, yeni nesillere aktarılıyor. Yani kitap fiziksel olarak kaybolsa bile fikir kaybolmuyor. Bence bu yüzden Semerkant'ın finali yalnızca bir geminin batması hikayesi değil. Asıl mesele şu, bir şeyin fiziksel olarak yok olması onun gerçekten yok olduğu anlamına gelir mi? Bir insanın bedeni yok olabilir, bir şehir yıkılabilir, bir devlet ortadan kalkabilir, bir kitap yanabilir ama fikirler başka insanların zihninde yaşamaya devam edebilir. Ve belki de Semerkant'ın bana bıraktığı en güçlü düşünce bu. İnsan hayatı çok kısa, tarih çok uzun ama bazen kısa bir hayat çok uzun bir iz bırakabiliyor. Ömer Hayyam'ın hayatı yaklaşık 1000 yıl önce yaşandı ama bugün hala onun adını biliyoruz. Çünkü yerinde kelimeler bıraktı. Ve belki de insanın dünyadaki en büyük şansı da bu. Her şeyi kontrol edemiyoruz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Nerede doğacağımızı seçemiyoruz. Tarihin hangi dönemde yaşayacağımızı seçemiyoruz. Ama geride ne bırakacağımız konusunda en azından bir miktar söz sahibiyiz. Şimdi bütün bunları toparlarsam ben Semerkant'ı yalnızca bir tarihi roman olarak görmüyorum. Bu kitap aynı zamanda bir fikir romanı, bir yolculuk romanı, bir aşk romanı, bir medeniyet romanı ve en önemlisi bir kitabın, rubaiyatın romanı. Çünkü bütün hikayenin merkezinde bir kitap var. Bir insanın yazdığı, başka insanların kurduğu, yüzyıllar boyunca aranan, farklı coğrafyalara taşınan ve sonunda okyanusun dibine giden bir kitap. Peki Ömer Hayyam'ı neden seviyoruz? Bence bunun nedeni sadece güzel şiirler yazması değil. Onun şüphe etmesi, sorgulaması, hayata fazla kesin cevaplar vermemesi, insanın sınırlılığını kabul etmesi ve hayatın geçiciliğini fark etmesi. Bugün hepimiz kesin cevaplar arıyoruz. Şunu yap, bunu yap, hayatın anlamı budur, başarının sırrı budur, mutluluğun formülü budur diyoruz. Ama Ömer Hayyam'ın dünyası biraz daha farklı. Belki de diyor ki her şeyi bilmiyoruz ve bilmemek de insan olmanın bir parçası. Bu düşünce bugün bile geçerli. Emin Maluf'un bence en büyük başarısı ise bütün bu düşünceleri kuru bir felsefe kitabına dönüştürmeden hikayenin içine yerleştirmesi. Bir sayfada siyasi mücadele okuyorsunuz, sonra aşk geliyor, sonra savaş, sonra bir şiir geliyor ve bütün bunlar birbirinden kopuk hissettirmiyor. Çünkü hepsini birbirine bağlayan Ömer Hayyam ve Rubaiyat var. Ama kitabı tamamen kusursuz bulduğumu da söyleyemem. Özellikle ikinci yarının ilk yarıya göre daha dağınık hissettirdiğini düşünüyorum. İlk bölümün karakterleri çok daha güçlü. Ömer Hayyam'ın kişiliği, Hasan Sabbah'ın karanlığı, Nizami Mülk'ün siyasi zekası ve Cihan'ın hikayedeki yeri roman çok güçlü bir noktaya taşıyor. İkinci bölümde ise daha fazla tarihsel ve siyasi olayın içine giriyor. Bu da ilk bölümdeki duygusal yoğunluğu biraz azaltıyor. Ama yine de ikinci bölümün gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü finali anlamak için gerekli. Hatta kitabın bütün fikrini tamamlıyor. Bana sorarsanız kitabın en güçlü yanı kesinlikle zamanı kullanma biçimi. Bir romanı düşünün. 11. yüzyılda başlıyor, sonra yüzyıllar atlıyor ve 1912'de Titanik'e ulaşıyor. Ama hikayenin merkezindeki nesne değişmiyor. Rubaiyat. Bu gerçekten güzel bir kurgu fikri. Çünkü zaman değişiyor ama insanın bazı temel meseleleri değişmiyor. Aşk, ölüm, inanç, özgürlük ve hayatın anlamı gibi. Eğer tarih romanları seviyorsanız özellikle İran, Selçuklular, Ömer Hayyam, Hasan Sabbah veya Nizamül Mülk gibi isimler ilginizi çekiyorsa Semerkant kesinlikle okunabilecek kitaplardan biri. Ama sadece tarih sevenlere de önermem. Çünkü kitap tarih bilgisinden çok daha fazlasını veriyor. Şiir seviyorsanız okuyabilirsiniz. Felsefi düşünceleri seviyorsanız okuyabilirsiniz. Aşk hikayelerini seviyorsanız okuyabilirsiniz. Siyasi tarih ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Ve en önemlisi bir kitabın insan hayatındaki yerini düşünmeyi seviyorsanız bence mutlaka okumalısınız. Ama bir uyarı yapmak
yapmam gerekiyor. Bu kitabı okurken Ömer Hayyam hakkında tarihsel olarak kesin bilgiler edinmek amacıyla okumayın. Çünkü Emin Maluf burada bir romancı gerçek kişileri alıyor ve onların çevresinde edebi bir dünya kuruyor. Dolayısıyla Semerkant'ı okuduktan sonra Ömer Hayyam'ın hayatını gerçekten merak ediyorsanız bu kez tarihsel ve akademik kaynaklara bakmak daha doğru olur. Bence iyi bir tarih romanının görevi zaten size bütün tarihi öğretmek değil, sizi tarihe meraklandırmaktır. Ve Semerkant bunu kesinlikle başarıyor. Bu arada kitapla ilgili kişisel bir itirazımı da söylemek istiyorum. Emin Maluf'un bazı Türk komutanlara ve Selçuklu dünyasına yaklaşımına katılmadım. Özellikle bir Türk okur olarak bazı karakterlerin ve olayların zaman zaman fazla tetrarlı değerlendirildiğini düşünüyorum. Elbette yazarın benimle aynı düşünmesini beklemiyorum. Sonuçta bu bir tarihi kitap değil, tarihi bir roman ve Emin Maluf kendi yorumunu ortaya koyuyor. Ama bana göre dönemin şartlarını Selçuklu dünyasının bilim ve kültür açısından ortaya koyduğu birikimi de hesaba katmak gerekiyor. Bu yüzden romandaki bazı tarih yorumlarını sorguladığım ve katılmadığım bölümler oldu. Yine de bu kitabı bütünüyle reddettiğim anlamına gelmiyor. Tam tersine bir kitapla aynı fikirde olmadığımız noktalar üzerine düşünmek de bana göre iyi bir okuma deneyiminin bir parçası. Sonuç olarak Semerkant benim için Ömer Hayyam'ın hayatını anlatan bir roman olmaktan çok daha fazlası. Bir insanın fikirlerinin kendisinden sonra nasıl yaşamaya devam edebileceğini anlatıyor. Bir kitabın bir medeniyetten başka bir medeniyete nasıl yolculuk edebileceğini anlatıyor. Tarihin değişmesine rağmen insanın temel meselelerin nasıl aynı kaldığını gösteriyor. Ve sonunda bize çok güzel bir ironi bırakıyor. Yüzyıllar boyunca aranan bir el yazması, onu korumaya çalışan insanlar, onu bulmak isteyen insanlar ve bütün bu hikayenin sonunda onu taşıyan geminin okyanusun dibine batması. Ama belki de Rubaiyet'in hikayesi burada bitmiyor. Çünkü el yazılması kaybolabilir ama kelimeler kalıyor. Hayyam kalıyor, şiir kalıyor, düşünce kalıyor. Ve bugün yaklaşık 1000 yıl sonra biz hala onun hakkında konuşuyorsak belki de bir insanın gerçekten ne kadar yaşayabileceğinin en güzel cevabı bu. Bedenimiz bir gün ortadan kaybolacak. Evlerimiz değişecek. Şehirler değişecek. Devletler değişecek. Hatta belki bir gün kitaplarımız bile yok olacak. Ama söylediğimiz bir söz, yazdığımız bir cümle, bir insana bıraktığımız bir düşünce bizden çok daha uzun yaşayabilir. Belki Semerkant'ın bana bıraktığı en önemli düşünce de bu oldu. İnsan ölümlü ama bazı fikirlerin ömrü insanın ömründen çok daha uzun. Ve belki de bu yüzden kitap okuyoruz. Sadece başka insanların hikayelerini öğrenmek için değil, bizden önce yaşamış insanların düşüncelerinin bugün hala bize dokunabildiğini görmek için. Semerkant da tam olarak böyle bir kitap. 1000 yıl önce yaşamış bir insanın sözlerinden başlayıp yüzyıllar sonra bir geminin güvertesine kadar uzanan, oradan da bugün bizim elimizdeki kitaba ulaşan bir hikaye. Ve kitabı kapattığımda aklımda kalan şey ne Alamut Kalesi oldu, ne Selçuklular, ne de Titanik. Aklımda kalan şey bir insanın ardında bıraktığı kelimeler oldu. Çünkü bazen bir insanın bütün hayatı birkaç sayfaya sığabiliyor ve bazen o birkaç sayfa yüzyıllardan daha uzun yaşayabiliyor. İşte Emin Maluf'un Semerkant romanı benim için tam olarak böyle bir kitap. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitap hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlarda kitap hakkında konuşabiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.